Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde Samsung Galaxy S20 ekran değişimi yapacağız. Düşmeden ötürü zaten bunun kapak da çıkmış yerinden. Kapağı böyle geldi. Ekranımız bu durumda. Hemen bataryayı boşa alın ki bir aksiliğe, kazaya fırsat vermeyin arkadaşlar.
Sıfır orijinal ekran arkadaşlar. Zaten bunlarda yansana ekran, hani öyle bir muhabbet yok da restore yapılmış, laminasyondan geçmiş, camı yenilenmiş ekranlar var. Yani ben böyle S20 gibi bir makinede arkadaşlar, hani müşterime de tavsiye etmiyorum, kendim de tercih etmiyorum. Eğri eğri doğruya doğru. Direkt Samsung'un kendi yetkili servisine hani montaj için verdiği birebir orijinal ekran. Bundan iyisi var mı? Yok. Sonuçta insanlar o kadar para ödüyorlar. Bu noktada revize dediğimiz ekranda benim gözümde ameliyatlı sporcu demek. Yani aynı şey mi? Bence aynı şey değil. O yüzden böyle bir makinede arkadaşlar müşterime ısrar da etmedim zaten. Kendisine durumu izah ettim. Müşterim bana dedi ki abi direkt sıfır orijinal tak. Arada da hani fiyat farkı olarak da ciddi fark var. Bakın bunun kulaklıkları bile üzerinde. Ne oldu şimdi, bedavadan kulaklık da yenilendi. Onun mekanizması sallıyorum. Bunda biraz dumunda bir tutukluk var. Aha, tıkır tıkır. Bu da yenilendi. Kulaklıkta belki ses kısık geliyordu. Belki o da düzelecek. Ona bakmadım açıkçası. Hani onu şimdi varsayımda bulunuyorum ama yani yenilenen ekstra şeyler de oluyor. Selfie kameranın şuradaki yapışkanı vardı arkadaşlar. Böyle plastikle alıyorum. Oraya da hani metalle zorlamayın. Çıktı zaten. Tutarken arkadaşlar yani bunlar hassas parçalar. Şimdi plastiği batıramazsınız ama şu gitti. Yani şununla çalışmayın. Bunu da batıramazsınız. Yeni şahıs. Şundan destek alabilirsiniz, spatula ağızdan vesaire. Bu gibi detaylara dikkat edin. Bu gibi detaylara dikkat edin arkadaşlar. Şurada unuttuğumuz bir şey var mı? Yan tuşumuz tamam, sensörümüz tamam, onlar tamam. Arka taraf tamam, her şey yolunda. Birebir orijinal ekran takıyoruz, topluyoruz. Avantajımız da dediğim gibi bunun on-off biraz tutukluk yapıyordu şeyde, eskide. Bu da tıkır tıkır oldu. Niye? Çünkü tuş mekanizması da üzerinde. Kulaklık da bedavadan yenilendi. Ben nasıl geliyorsa öyle topluyorum. Hani çıkan bir orijinalin üzerindeki sıfırdaki kulaklığa ben bunu da başka cihazda kullanırım deyip almıyorum. Gerek yok. Sonuçta müşteri bunu benden bütün olarak satın aldı. Bu onun malı. Ben bunu buradan çıkarsam hani başkasına ait bir şey çalmış olacağım. Öyle şeylerim de yok Allah'a şükür. Hani teknik noktasında güvenerek çalışabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bana tamire gelen cihazı ben aynı zamanda bana emanet edilmiş olarak da kabul ettiğim için hani her işin bir namusu var. Bu işin de namusu bunu burada bırakmak. Bu kadar basit.
Bu arada mükemmel bir cihaz arkadaşlar. S20 almayı düşünüyorsanız, gerçi 20 mi kaldı? 23 çıktı da. Oldu ki ikinci el buldunuz. Alayım mı almayayım mı diye düşünülecek bir telefon değil. Alınacak bir telefon arkadaşlar. Bunu direkt koyacağım buraya zaten. Bir de bunlarda şöyle bir nüans var arkadaşlar. Dikkat edin. Önce pil konnektörünün başlığını takın ki bak hizalamada sıkıntı yaşamazsınız. Onu taktım koydum tık oldu. En sağlıklı oturma şekli bu. Hani şu an böyle çekim yapıyorum diye de zannetmeyin bunlarla çalıştım. Ben bütün işimi böyle yapıyorum zaten. Hani siz görüyorsunuz, izliyorsunuz diye değil. Hani zifiri karanlıkta da çalışsanız bu şekilde çalışmak zorundasınız. Şu an mesela kendimi eleştireceğim ne var? En azından bir antistatik bilekliğim olması lazım. Yok. Ama zaten tamire başlamadan önce deşarj ettiğim için vücudumu sıkıntı olmuyor. Şurada titreşim motorunu alttan çift taraflı düşen bantla arkadaşlar takviye yapacağım. Neden? Çünkü burada bir tıkırtı hissiyatı aldım. Yani titreşim motorunun çalışma esnasında orada bir yalpalama yapmasını istemiyorum. O kullanıcıyı rahatsız eder. Daha sonradan işte abi biz burada ekran taktırdık, titreşim motoru niye bunun böyle tıkırıyor demesin insanlar. O da sonuçta gene işimizi yarım yapmış olduğumuzu gösterir. Vidaları sıkarken zaten soket tam yerini buluyor arkadaşlar. Elinize böyle katır kutur bastırmanıza gerek yok. Gördünüz mü? Yerine koyun, şu 3 vida zaten onu oraya gömüyor. En son pili takın bir de arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Çalışıyorsunuz sonuçta. Elinizde metal materyal olabiliyor. Burada bir canlı hattı bir artıyla çakıştırıp cihaza zarar verebilirsiniz. Burada pil takılı değil. Şu an güç yok, elektrik yok. Daha rahat çalışırsınız. Verebileceğiniz en fazla işte mekanik, çizme, kırma falan atarız. Zaten onlar da Allah muhafaza sakarlığa girer. Sakarlıkta her yerde olduğu gibi bu işte de başa beladır. Bir de arkadaşlar videolarımı beğenebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Yorumlarda katılım yaparsanız daha çok insana ulaşabilirim. Eksiklerimi görebilirim. Sonuçta akıl akıldan üstündür. Bu noktada da sizlerden tavsiyelerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Bakalım ekranımıza. Denemediydik de. Evet, S20. Bundan sonrası zaten arkadaşlar sökerken gördünüz. Bunu koyacağım, vidaları sıkacağım vesaire. Cep telefonu ve tablet tamiri noktasında arkadaşlar dediğim gibi hani olmazsa olmazım. Böyle elit cihazlarda revize edilmişe bile girmemeye çalışıyorum. Tabii ki bazen müşterilerim abi sen orasına karışma hani birkaç ay daha kullanacağım yapalım derse ayrı.
Sonuçta bir başkası başka yerde bunu yaptıracak. O ayrı. Onun dışında arkadaşlar tamirde kullandığım malzeme daima sıfır ve orijinaldir. Samsung'un servisinde, yetkili servisinde, Samsung'un yetkili servisini kullan diye verdi. Birebir orijinal ve sıfır ekranı kullandım arkadaşlar. Şimdi burada ailenin fotoğrafı olduğu için şöyle şey yapalım. Işığı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar net. Laminasyon, revize yapılmış ekranlarda ışık bu kadar net olmuyor. Gölge olabiliyor. Arkada pembelikler olabiliyor. Hayalet gölge ekran dediğimiz farklı işte burada görüntüler, imajlar olabiliyor. Bu ekranda böyle bir şeyiniz yok. Sıfır orijinal ekranda. Riskiniz yok. Bunları da arkadaşlar hesaba kataraktan tamir noktasında çalışmayı düşünürseniz cep telefonu ve tablet özelinde, laptop vesaire bakmıyorum şu an, çalışabiliriz. Gözünüz arkada kalmaz. Google işletmemde zaten bugün itibariyle şu an 194 tane 5 yıldızlı da yorumum var. Geri dönüşler de çok iyi Allah'a şükür. Şeffaf hizmet veririm. Bugün bir müşterim gelecekti mesela S10 Plus'a tanıtım ile alakalı da kanalımda videom var. Bir yarım saat çıkacaktım. Yola çıktıysanız şu dakikada mesaj atıyorum. 30 dakika yokum. Ne yapayım? Hani geliyor musunuz yoksa uygun mudur diye bunun bile bilgisini vererek hareket ediyorum ki geldik yoktun demesin insanlar. Söyleyeceklerim bunlar. Bu kadar reklam yeter. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tamire de merakınız varsa arkadaşlar kanalım kıyamet gibi tamir videosu var. Göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.